Herkese merhabalar. Bu videomuzda Portekiz ve Türkiye'deki market fiyatlarını karşılaştırıyor olacağız. Tabii bu maliyetler ve alım gücün karşılaştırması en temel veri olan iki ülkenin asgari ücretleri göz önünde bulundurularak yapılacak. Şimdi her şeyden önce sizlerle iki ülkenin güncel asgari ücret durumunu paylaşmak istiyorum. Türkiye'de yeni yapılan zamlarla asgari ücret 2024 yılı itibariyle 17.002 lira oldu. Portekiz'de ise yine 2024 yılında yapılan zam ile 820 euroya çıkarıldı. Yalnız Portekiz'de farklı bir durum var ki o da şu. Portekiz'de asgari ücretle çalışan yılda 14 maaş alıyor. Bu sebeple ekranda da gördüğünüz gibi kişinin eline aylık olarak hesapladığımızda 956 euro geçmekte. Şimdi bu bilgiye de sahip olduktan sonra sizi iki arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. Çünkü bu alım gücü ve market fiyatlarını onlarla birlikte karşılaştırıyor olacağız. Karşınızda Portekiz'den Pedro ve Türkiye'den Murat. Kendileri asgari ücretle çalışan sıradan birer işçi. Her ikisinin de asgari ücretini Türk lirası ve euro olarak ekranda görüyor olacağız. Yaptığımız her karşılaştırma ile maaşlarından bu miktarları düşeceğiz. Bugünün kuru ise şu şekilde. 1 euro 32 lira 96 kuruşa denk gelmekte. Ve başlayalım. Bu karşılaştırmada elimden geldiğince kullanım sıklığı ve kültürü aynı nitelikte olan ve birebir muadil olarak karşılaştırabileceğimiz temel gıda ürünlerini seçmeye çalıştım. Yani örneğin bunların içerisinde yarım litrelik su yok. Çünkü Türkiye'de genel olarak içme suyu satın alınırken ya da arıtılırken Portekiz'de çeşme suyu rahatlıkla içilebiliyor. Bu sebeple dahil etmedim. Şimdi ürünleri karşılaştırmaya başlayalım. İlk ürün olarak global bir marka olan Coca-Cola'nın 1 litrelik içeceğini seçtim. 1 litre Coca-Cola 1,55 euro iken Portekiz'de, Türkiye'de ise 25 Türk lirasına satılıyor. Yani 0,76 euroya denk geliyor. Bu üründen iki arkadaşımızın da 3 adet aldığını varsayıyorum. Sonraki ürünümüz bütün tavuk. Kilogram fiyatı Portekiz'de 2,48 euro iken Türkiye'de 73 lira 90 kuruş. Yani 2,24 euroya denk geliyor. İki arkadaşımızın da bu noktada 4 adet tavuk aldığını varsayıyorum. Sıradaki ürünümüz ayçiçek yağı. 1 litre ayçiçek yağı Portekiz'de 1,90 euroya satılırken Türkiye'de 69 lira 90 kuruşa yer buluyor. Yani 2,12 euro. Her ikisinin de bu noktada 2 litrelik ayçiçek yağı aldığını varsayıyorum. Ve sıradaki ürün zeytinyağı. Zeytinyağının litre fiyatını 7,75 Euro'dan alabiliyorken Portekiz'de, Türkiye'de 392 TL 90 kuruşa yani 11,92 Euro'ya denk geliyor. Her iki arkadaşımızın sepetine burada da 1 litre zeytinyağı ekliyoruz. Ve 1 kilo portakalın fiyatı Portekiz'de 1,29 Euro iken Türkiye'de 18,90 kuruşa yani 0,57 Euro'ya mal oluyor. Her birisinin 3 kilo portakal aldığını varsayıyorum. Domatesin kilogram fiyatı Portekiz'de 2,64 euro iken Türkiye'de 45,90 TL'ye yani 1,39 euroya denk gelmekte. Her birinin sepetine 5 solukta domates ekledim şu anda. Yarım kiloluk makarnanın fiyatına baktığımızda ise Portekiz'de 0,87 euro iken Türkiye'de 18 lira 50 kuruş yani 0,56 euro. Ve 5 paket makarnaya da eklemiş bulunuyoruz. Ekmeği de kilogram fiyatıyla karşılaştırmayı tercih ettim. Çünkü Portekiz'de çok değişik boyutlarda ekmekler var. Yani bizim gibi bir somun ekmek standardı yok. O yüzden kilogram fiyatıyla karşılaştırıyorum. Kilogram fiyatı Portekiz'de 2,50 euro iken Türkiye'de 47,50 TL yani 47 lira 50 kuruşa denk geliyor. Bu da 1,44 euro şeklinde. Her birisinin 10 kilogram karşılığında ekmek tükettiğini varsayıyoruz bu sepette. 1 kiloluk pirincin fiyatına baktığımızda Portekiz'de 1,38 euro iken Türkiye'de 137 TL 90 kuruşa yani 4,18 euroya denk geliyor. Her birisinin 3 paket yani 3 kiloluk pirinç aldığını varsayıyorum. Dana bonfilenin kilogram fiyatına baktığımızda bu listedeki en pahalı ürün bu arada. Portekiz'de 29,98 euro iken Türkiye'de 729 TL 90 kuruş yani
22,15 euro. Her bir arkadaşımızın 2 kilo aldığını varsayıyorum. Kaşar peyniri, 200 gramlık kaşar peynirini karşılaştırmayı tercih ettim burada. 1,68 euro iken Portekiz'de, Türkiye'de 66,66 TL'ye, yani 2,02 euroya denk geliyor. Her bir arkadaşımızın 4'er paket aldığını varsayıyorum. Çileğin ise kilogram fiyatı Portekiz'de 8,98 euro iken Türkiye'de 99,90 kuruş, yani 3,03 euroya denk geliyor. İki arkadaşımızın da 2 kilo çilek aldığını varsayıyorum. Ve bu ürünle beraber listemizin sonuna geldik. Şimdi bir sonuç değerlendirmesi yapalım. Ekranda her iki arkadaşımızın maaşlarını, bu alışverişin ödedikleri miktarları ve maaşlarından kalan tutarları görüyorsunuz. Son olarak arkadaşlarımızın kalan maaşlarıyla bu alışverişi kaç defa daha yapabildiklerine bakalım. Evet, sonuç olarak alım gücünün ve refah seviyesinin etkisi bir karne gibi bu şekilde önümüze seriliyor. Bu videomuzda Portekiz ve Türkiye arasında market fiyatları ve asgari ücret bazlı alım gücünü karşılaştırdık. İlerleyen videolarda iki ülkenin sağlık, eğitim sistemi ve ulaşımı gibi konulara değineceğim. Bunun gibi içerikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olabilir ve takip alabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.